Latte'cim merhaba. Nasılsın? Kaç yaşında Latte? 1,5. Ne kadar zamandır sizinle? Bebekliğinden beri mi? Yok. Okullar açılınca 5-6 aylıkken buldunuz. Harika. Evet Latte gel bakalım şöyle bir ortaya. Ha. Çok yanaştın bana. Tamam dur. Şöyle bir ağzına bakalım önce. Ay ne kadar güzel dişlerin var senin. Bravo sana. Hiç aşı oldu mu bugüne kadar? Hangi aşılar yapıldı? Diş parazit aşısı oldu. Tamam. Bir de genel bu şey var ya. Karma. Bir de bir kere yapılıyor. Karma bir aşı yaptılar, evet. Tamamdır. önce veteriner Veteriner mi olacaksın? İnşallah. O zaman birlikte çalışırız, olur mu? Evet dur bakalım. Aferin sana ya. Duydum ki çok seviyormuşsun yaş mamayı. Evet benim için tutar mısın onu çok kısa? Evet küçük bir başlangıç. Veterinerliğin ilk adımı oldu bak bu. Evet seviyor mu yaş mama kedin? Bakalım burada yiyecek mi? Burada stresli oldukları için yemiyorlar bazen. Buyurun efendim. Bir bakınıyor arada güvenli mi değil mi diye. Ne oldu aşkım? Yiyebilirsin. Çok güvenli burası. Kaçıyorsun. Korkma. Gel rahatça ye gel. Bak vereyim ben sana. Rahat rahat ye. Güvenebilirsin buraya. Hiç rahat değil. Şimdi de az önce diğer kedilerin sesini duydu ya. Onun için büyük bir travma. Diğer çocuklar da çok gergindi. Normaldir. Ona rağmen mamaya bir dil darbesi vurması bile gerçekten obur olduğunun bir göstergesi. Evet, şimdi seni bir dinleyelim bakalım. Herhangi bir şikayetimiz var mı? Tamam, süper. dün elime bit geldi. Bilmiyorum. O nasıl böyle? Çok uslu ama ya. Çok güzel yürekli bir çocuk. Ha, maşallah sana. Aferin sana. Kuduz aşısı yapıldı mı? Kuduz yapılmadı ya. Onu yapalım mı bugün? Evet evet yapalım. Kedilerde kuduz olmuyor dedim ya, biz yapmadık. Evet. Oluyor ya. Yani düzenli yapılması gerekiyor. Senede bir yaptırırsanız iyi olur. Normalde 2 yıllık koruyuculuğu vardır ama yasal zorunluluk gereği senede bir yapılması tavsiye ediyoruz. Her birine yapılır. Yani barınaklarda ilk kuduz aşısını yaparlar. Tamam, yapalım kuduz aşısını. Kedilere de bulaşabiliyor maalesef tabii. Bir kuduz aşısı var, bir de karma aşı mı? Aslında 3 tane aşıları var Türkiye'de güncel olarak yapabildiğimiz. Lösemi, kuduz ve karma aşıları. Karma aşının içerisinde 3 tane mikrop var. Kimisi dörtlü karmadır. Kuduz bir de lösemisi var ama dışarıyla teması olduğu için lösemiyi yapmadan önce test yapmak çok önemli. Yani kuduz konusunda da önlem amaçlı ne olur ne olmaz diye yapmakta fayda var. Evet aşı olacaksın. İç dış paraziti ne zaman yapıldı en son? Buna zaman geldi. Vakti mi geldi? Tamam. Onu da yazın ayda bir dışarıyla teması olduğu için özellikle. Çünkü bu damlalar ne yazık ki sadece bir ay koruyor. Ayda bir yapılması lazım yoksa pirelenir. Dışarı çıkıp geliyormuş. Şu yaş mama konusuna gelirsek. Evet ne yazık ki kuru mama yemek istemiyormuş. Sadece yaş mama yemek istiyormuş. Ama öyle olmaz aşkım, tamam mı? Öyle olmaz. Niye olmaz? Çünkü yaş mamalar et gibi görünse de aslında içerikleri tamamen etten ibaret değil. Ve kuru mamalara nazaran besin değerleri çok daha düşük oluyor. Ancak çok premium seri yaş mamalar kullanırsanız o noktada yemek yerine geçebilir. Onun dışında çok gıda yerine kullanmak istemiyoruz. Daha çok nedir yaş mama? Yaş mama daha çok bizim çocuklara verdiğimiz hani yemekten sonra çikolatayı hak eder ya, yemeğini iyi yediği için. Kuru mamasını yedikten sonra ödül olarak verebileceğimiz bir gıda. O yüzden bence öylesine geçin. Nasıl alıştıralım? Nasıl alıştıracağız? Aç kalacak. Aç kalınca mecbur yiyecek. Aynen öyle. Ya o bir şekilde sizi kandıracağını ve yaş mamanın geleceğini biliyor. Çok zekiler. Gerçekten bile kaç kez test ettim, Ender evde yokken eninde sonunda pes ediyor ve benim peşime mutfağa gelmiyor. Ama o ayağa kalkar 14-15 saat kalkmaz yemedi. kalkıyor. Kuru mamayı. 14-15 saat artık bayatladı yani durduğu yerde. Değiştirdim, bir daha koydum, gene yemedi yani 24 saati buldu. Yemedi, en sonunda gene verdim ben yaş mama. İşte kandırmış yine. Biliyor sonunda geleceğini. Tutmuş kendini. Ama inat edeceğiz. Mamayı sunalım. Günde 3-4 kere sunalım. Geri kaldıralım.
Hatta kuru olduğu zaman poşete bile geri dökebilirsiniz. Boşuna bayatlamış olmasın. Ondan sonra zaten ufak ufak ne olacak o? Kurumamayı bir an önce geçirelim. Ha illa ki et yesin istiyorsanız hani o bakış açısıyla bakıyorsak evde yemek hazırlayacaksınız ona. Normal et alır. Bizim yemeklerden Yemekler değil. çok saldırıyor. Bizim yemeklerde çok baharat, çok yağ var. Evet. Olması gereken şey onu özel bir tencere kaynatmak gerekiyor aslında. Baharatsız bir hani Baharatsız bir şey mesela falan verebilirim. evet tavuk göğsü olabilir ya da işte yağsız kıymadan yapabilirsiniz. Güzel, olur. Kuşbaşı etten yapabilirsiniz. Yağsız olsun olabildiğince. Ama sadece etle bitmiyor tabii. Diğer kaynakları da vermek lazım. Mama neden güzel diyoruz? Bir sürü koruyucu içermesine rağmen güzel diyoruz çünkü her şey var içinde. Bizim de her şeyi sağlamamız lazım ona. İyi bir karbonhidrat kaynağı da sağlamamız gerekiyor. Bir protein kaynağı ve vitamin kaynakları. Dolayısıyla sebzeler eklemek gerekiyor. Karbonhidrat olarak pirinç ekleyebilirsiniz mesela. Böyle bir gıdada hazırlanabilir ama buna da alıştırdığınız zaman asla bir daha kurumamaya dönemeyeceğinizi bilin çünkü beğenmeyecek. Böyle bir riski var. O yüzden ya kurumama ya da evde kendimiz hazırladığımız bir şey olacak. No, sıkıldın. Tamam, iğne yapacağız şimdi sana. Evet Doğacığım, tut bakalım. Ne yedi mesela? Cips bile. Çocuklara zaten Vallahi evet. istiyordur, talep ediyordur. Tahmin edebiliyorum. Evet, şimdi sana önce bir hap yutturalım, tamam mı? Kızma ama bize, olur mu? Kaç kilo? Bir kilosuna da bakalım ama. 4,5. Bakalım var mı gerçekten? O kadar yemesi 3,5 kiloymuş. zayıf gibi geliyor bana ya. Yani çok güzel yiyor aslında. Aslında zayıf değil. Şu an fitiz biz, iyiyiz. Bir de tabii kısır olmamasının da etkisi var bunda. Kısırlaştırılan kediler daha çok kilo alıyor. Çünkü yağ depolamaya başlıyorlar. Bu bizim için bir avantaj. Böyle kalırsa daha iyi olur. Tabii bir taraftan kısırlaşma da gerekecek. Dur bakalım. Şu hapı bir yutalım. Aa ne güzel. Ya tabii siz şimdi dışarıda çıktığı için o noktada şanslısınız. Yoksa eve işaretliyorlar. Ama burada da bir dezavantaj var. Dışarıda bu sefer çiftleşecek ve kimsesiz çocuğun artışına neden olabilir bir taraftan. Alırız, ona da bakarız. Kısırsa sorun yaşamazsınız. Evet, şimdi kızlar sizden yardım isteyeceğim ben. Şu fareyi biri oynatsın. Benim için onu oyalasın, olur mu ben iğne yaparken? Evet, bir tane de şöyle kapak atalım şuraya. Evet. Hah, oynat fareyi abicim sen. Ben de o sırada kandırıp iğnesini yapayım. Evet, bu kadar işte. Yaptık. Fareye daldı. Ha? Ne oldu? Ava mı daldın? Evet, çok güzel fare. Şimdi mi acıdı? Gel buraya deli. Acımaz. Abartma. Şimdi hissetti. Tamam, bitti işte. Okey, burası tamam. Şimdi aşılarımızı yapmış olduk. Sadece dış parazitimiz kaldı. Şimdi dış paraziti yapınca biliyorsunuz ensesine damla damlatacağım. Buraya dokunmamak gerekiyor. Dokunmazsınız, olur mu bugün? Tamam aşkım benim. Evet Doğan. Tut bakalım. Ha. Tamam aşkım, neler anlatıyorsun sen? Oh. Sinirlendi. Damlanı da yapıyorum, kaçacağız buradan, merak etme. Wow, kutumuz hazır mı? Kutusuz mu geldi? Aa. Yani izlemediğiniz videosu yoktur benim için. Hepsiniz. Bir tane var. Var mı? Bir tane köpek güneş geçirmişti. Aa, evet. Çekiyorlar işte. Evet. Gördüm ama izlemedim. İzlemedin mi? Şimdi bunu atacağız, bunu izlersin, tamam mı? Latte'yi izlersin. Evet, şimdi konuşturacağız da onu. Değil mi Bektaş'cığım? Evet. Konuşturma oradan. Röportaj. Aynen öyle. Evet, geçmiş olsun, bu kadar. Tebrik ediyorum seni. Aferin sana. Hadi bakalım bal kafa. Teşekkür ederiz, sağ olun. Hadi gel kaçalım buradan. Gel buraya, nereye gidiyorsun? Alayım mı? Firar etti. Buyur.